Bazı telefonlar vardır 3 yıl geçmesine rağmen bile hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Bir de bazı telefonlar vardır ki Apple gibi bir firma kalkıp da ulan acaba biz bunu çok mu iyi yaptık ya diye düşünmüş olabilir. iPhone 14 Pro Max işte tam da bu kategoride. 3 yıl oldu hala çökmedi. Hala bozulmadı ve hala tahtından inmedi. Peki nasıl oluyor da bu şekilde dimdik ayakta kalabiliyor? Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar önce çıplak gerçeği ortaya koyalım. 2022'de çıkan bir telefonun 2025'te bu kadar geri kalması normal değil elbette. Android tarafında olsaydı bu cihaz daha 3 yaşında geldiğinde bataryası çökmüş, performansı düşmüş, kamera algoritmaları eski kalmış, ekran parlaklığı rakiplerin yarısına kadar düşmüş olurdu. RAM yetmez, depolamada olduğu için sistem çöker ve güncelleme desteği zorla devam edebilirdi. O da bazı ürünlerde. Ama 14 Pro Max'e bakıyorsun, telefon sanki bana daha yaşlısın demeyin arkadaşım, güzelim modunda. Ve bunu bir Apple hayranı olarak söylemiyoruz elbette. Gerçekten teknik olarak yaşlanmadı bu cihaz. Ve bu işin tek bir cevabı var. 14 Pro Max, Apple'ın planlanmamış efsanesi. Kazara fazla iyi yapılan bir iPhone'dan bahsediyorum. Şimdi işin mutfağına iniyoruz. Apple 2022'de aslında başka bir şeyle uğraşıyordu. Vision Pro'nun temellerini, yeni kamera pipeline'ı, yeni fotonik algoritmalar ve R uyumluluğu. Bunun test edilmesi için bir cihaza ihtiyaç vardı elbette. İşte o cihaz iPhone 14 Pro Max'ti. Ama Apple bir şey hesaplayamadı. Bu test cihazı bugünün ana cihazı olacaktı. Bakalım detaylarına. Dinamik ada sadece tasarımsal değişiklik değil, Vision uzun bildirim ve animasyon felsefesinin prototipi. Always on ekran dediğimiz sürekli açık ekran da iPhone tarihinde geç getirildi çünkü Vision Pro'nun sürekli açık ekran mantığını test ediyordu. 48 megapiksel sensörü o sene için aşırı güçlüydü ve Apple bu sensörü 2024-2026 R ve video projeleri için erkenden koymuş oldu. Photonic Engine ise o yıl tam kapasiteyle çalışmadı. Çünkü asıl algoritmalar 2024 sonrası için geliştirilmişti. A16 Bionic işlemcisi ise kağıt üzerinde çok büyük fark yok gibi görünüyordu. Ama verimlilik seviyesi uçuktu. Sonuç olarak Apple iPhone 14 Pro Max'i geçiş modeli olarak tasarladı. Ama geçiş modeli o kadar iyi oldu ki sonraki modeller geçemedi. Bunu kimse söylemiyor ama gerçek bu arkadaşlar. Şimdi gelin A16'ya teknik olarak dalalım. Bu çip öyle sıradan bir çip değil. Sanki Apple'ın elinden değil de TSMC'nin temiz odasından doğmuş yeni bir mutant gibi. Teknik yapısına kısaca baktığımızda 4 nanometrelik TSMC üretim teknolojisi, 6 çekirdek CPU, 5 çekirdekli GPU'su, 16 çekirdek Neural Engine, 17 trilyon işlem bölü saniyede yapay zeka kapasitesi mevcut. Yeni görüntü sinyal işlemcisi ise artırılmış termal verimlilikle birlikte geldi. Bu veriler ne demek biliyor musunuz? Bu telefon 2022'de çıkmasına rağmen 2025'in yazılım yükünü taşımaya hala uygun. Performans kaybı Genk 5'te 3 yılda sadece %5 civarında oynama var. Bu da yok hükmünde neredeyse. Isınma peki 15 Pro'da olduğu gibi tava ısıtır gibi değil. A16 daha soğuk çalışan bir mimariye sahip. Peki oyun performansı? 120 Hz ekranla birleşince 2025 yılındaki oyunlarında bile akıcı olmuş oldu. Ve bu çip gerçekten zor öldü kategorisinde kalacak. Ve kameraya geliyoruz. Bak işte burada işler iyice enteresanlaşıyor.
iPhone 14 Pro Max'in kamerası çıkış yılında bile tartışmalıydı. Hatırlayın o günleri. 48 megapiksel koymuş ama tam açılmamışlar. Niye ProRAW'da 48 megapiksel var ama normalde yok? Niye bu sensör kısıtlı çalışıyor gibi? Çünkü arkadaşım 48 megapiksel sensör 2022 için değildi. Apple bunu gelecek için koydu. Ve sensör fiziğinde de devasa 1/1.28 inçlik sensör mevcut. 2.44 piksel birleşimi Quad Biopsy f1/78 diyafram açıklı lensi, %100 odak piksel kaplaması, daha geniş dinamik aralık için yenilenen pipeline. Bu sensör Apple'ın Vision Pro kamera sistemiyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. O yüzden bugün bile YouTube'da karşılaştırma videolarında iPhone 14 Pro Max'in gece performansı hala abi nasıl eski telefon dedirtiyor. Sen 2022'deki Android sensörlerine bir baksana. Yapı çöküyor ya. Ekrana geçelim peki. 6.7 inç Super Retina XDR panel mevcut. LTPO 120 Hz ProMotion ve en önemlisi 2000 nit tepe parlaklığı. Bu değer hala çok yüksek. Bugün 3000 nit görenler de var ama onların çoğu kısa süreli pik değerleri. iPhone 14 Pro Max'in ekranı ise güneşte çok net, HDR içeriklerinde de mükemmel siyahlar sunuyor. Renk doğruluğu Delta E1 seviyesinde ve 1 Hz'e kadar düşebilen LTPO sayesinde de pil tasarrufu sağlıyor. Ve daha önemlisi 3 yıl sonunda sararma yok, panel bozulması yok, kontrast kaybı yok. Yani ekranda yaşlanmamış diyebiliriz. Pil konusuna geliyorum. Sıkı durun. iPhone 14 Pro Max kağıt üzerinde 4323 mAh yazıyor. Ama Apple telefonları miliamper ile değil, termal verimlilik, işlemci mimarisi, ekran tüketimi kombinasyonu ile görüyor. Ve burada garip bir başarı var. 2022'de 9-10 saat ekran süresi alıyordu. 2025'te hala 7-8 saat alabilen insanlar var. Batarya sağlığına baktığımızda çoğu kullanıcı %80 ve %92 bandında geziyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Şöyle özetleyelim. A16 düşük ısıyla çalışıyor, iOS ise agresif arka plan yönetiyor. LTPO ekran 1 Hz'e kadar düşebiliyor. AVS 10 ekran ise 15 serisindeki kadar enerji tüketmiyor. Apple'ın PMAC devreleri aşırı stabil ve düşük voltajla çalışan yeni batarya kimyası mevcut. Bu yüzden pili hala çok iyi. Peki bu telefon neden bozulmuyor? Hani sorunsuzluk efsanesi gibi bir şey mi? Yok. iPhone 14 Pro Max 3 yıldır ortalıkta ve kullanıcı yorumlarına bakıldığında insanların hep aynı şeyleri yazdığını görüyoruz. Abi bu telefonda sorun yok. Evet gerçekten yok. Ekran yanığı yok abi yok. OLED burn-in oranı inanılmaz düşük. Isınma yok. 15 Pro'larda tava gibi ısınırken bu hala taş gibi bana ısınamıyor. Peki Wi-Fi 5G yahu en stabil modellerinden biri bu. Hoparlör zırtı problemi yok. Mikrofon sessizce çalışan bir canavar. Kamera lensi çatlaması minimum seviyede. Yani telefon gerçekten şaka gibi stabil. Sanki Apple bu modeli üretirken aha bu sefer hatasız yapalım demiş. Geldik kritik kısma. 2025'te hala alınır mı? Doğru söylüyorum, hayır. Ama telefon yüzünden değil. Türkiye'deki fiyat politikası yüzünden. Bu telefonu almamak için teknik neden yok. Ama ekonomik neden çok. Cihaz yaşlanmamış, fiyatı yaşlanmayı reddediyor. İşte en tatlı bölüme geldik şimdi. Bu telefon neden insanların zihninde eskimedi? Çünkü telefon hala hızlı, stabil, premium, güncel hissettiren bir tasarıma sahip. Kamerası güçlü, ekranı çok iyi. Pil performansı şaşırtıcı, dinamik adı hala yeni nesil vibe veriyor. Yani telefon beyninde ben eskiyim algısı yaratmıyor. İşte en tehlikeli şey de bu. Bir cihazı eskilik hissi vermezse upgrade isteği bitiyor. Apple'ın son 2 yıldır devrim yapamamasının sebebi belki de bu. 14 Pro Max çıtayı yanlışlıkla çok yükseğe koydu. Evet sonuç olarak iPhone 14 Pro Max
Apple'ın planlamadığı bir efsane aslında. Kazara fazla güçlü yapılmış bir telefon. Fazla stabil ve hatta fazla uzun ömürlü. Bazı telefonlar çağ atlatır, bazı telefonlar moda yaratır. Bazıları da yanlışlıkla efsane olur. Bir sonraki videoda eski iPhone'ların yıldızını bulacağız. Görüşmek üzere.